Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ilk topladığımız sistemdeki ekran kartı olan RTX 3060'ın termal bakımlarını yapacağız. Maalesef topladık ama birkaç işlem yapmaya başladığımızda kart inanılmaz ısındı. Hatta kapanmalar yaşandı. Test yapmak istediğimde video için bile Furmark'ı açtığım gibi, testi başlattığım gibi mavi ekran hataları ve siyah ekran hataları aldım. Bu yüzden ekran kartının hem pedini hem de işlemcisinin macununu yenileyeceğiz. İlk önce üst kapağı çıkarmakla başlıyoruz işe. Üst kapağın kenarlarında tam 5 tane vida var. İlk önce bunları çıkarıyoruz. Sonra arka tarafta da 4 tane vidası var. Bu 4 tane vidayı da yerinden çıkardık mı ön kapağımız kolay bir şekilde açılıyor. Sırada arka plakayı çıkarıyoruz. Tam 5 tane vida var. İkisi altta, 3'ü üst tarafta olmak üzere. Vidalar soğutucu bloğa çok yakında konumlandırılmış. Daha ince bir tornavida ile daha rahat çıkarılabilirdi. Sonrasında da HDMI ve DisplayPort'larının metal plakasını çıkarıyoruz. Artık son 4 vida. Bunlar da soğutucu bloğu ekran kartının kendisinden ayıracak olan vidalar. Peki arkadaşlar, gelelim şimdi en önemli noktalardan birisi olan termal ped kalınlıklarına. Ekran kartının marka ve modeli Inno 3D RTX 3060 Twin X2 modeli. Bende Pulsar'ın Ice Dragon 1 mm'lik pedleri var. Bellekler üzerine 2 mm ped kullanılıyor. Çipler üzerine ise 1 mm'lik ped. Elimizdeki pedleri üst üste koyarak bellekler üzerine 2 mm olacak şekilde yerleştireceğiz. Cımbız yardımıyla pedleri bellekler üzerinden çıkarıyoruz. Bundan öncesinde kompresör yardımıyla temizlediğim soğutucu bloğun ve fanların tozunu fırçalar ve ıslak mendil yardımıyla alıyoruz. Burada aklınıza neden fan bağlantı kablosunu çıkarmadığım gelebilir. Birer uğraştım çıkarmak için. Bayağı bir sertleşmiş, fazla zorlamadım. Kablo uzun olduğu için zarar görmeden temizliği rahatça yapabildim. Fanları soğutucu bloğa tekrar monte ettikten sonra temizlik işlemini bitiriyoruz. İlk olarak belleklerin ve çiplerin üzerine 1 mm olacak şekilde pedleri yerleştirdim. Burada soğutucu bloğu bir kapattım. Acaba nasıl oldu diye. Maalesef bellekler ile pedler arasında boşluk kaldı. Bundan sonrası biraz deneme yanılma yöntemi gibi oldu. Eski pedler yeni pedlerin 2 katı gibiydi. Yeni pedleri üst üste koyduğumda eski pedle eşit kalınlıkta oldular. Siz kartınıza göre pedleri tabii ki de internet sitelerinden bulabilir veya ekran kartı üreticisinin destek merkezinden isteyebilirsiniz.
Termal macun olarak da MX6 kullanıyoruz. Pedlerin ve macunun son durumu bu şekilde. Artık ekran kartını tekrardan toparlıyoruz. Soğutucu bloğu dikkatli bir şekilde kapattıktan sonra vidalarını monte ediyoruz. Sonrasında arka plakayı ve en sonunda ön plakayı monte ederek testlere geçiyoruz. İlk testimiz Haven Benchmark. Full artı full ayarlarda 1080p çözünürlükte test ediyoruz. Kaydı farklı bir bilgisayardan aldım. Kayıt yaparken ekran kartına yük bindirmedik. Yani kartın performansını da görebilirsiniz. Normalde test programını başlattığımız gibi sıcaklıklar 90 derece oluyor. Sonrasında ekran kilitleniyor veya mavi ekran hatası alıyorduk. Şimdi ise gözle görülür derecede gerçekten fark var. Neredeyse sıfır aldığım haldeki sıcaklık performansı ile aynı oldu. Haven Benchmark testim max 70 derece sıcaklık oldu. Fanlar %60'da kaldı. Gayet sessiz çalışıyor. Sonraki testimiz Furmark testi. Burada en yüksek ayarları yapmaya çalıştım. Yine 1080p çözünürlüğündeyiz. Furmark testte de en yüksek sıcaklık 70 derece oldu. Fanlar %62'de kaldı. Her türlü sorunuzu yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.